Herkese merhaba. Yeşim Gökçe Harbacı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Adinda Şal'ın kendim yapmış olduğum Adinda Şal'ın, çünkü herkes farklı çiçekler kullanıyor. Bu çiçekleri nasıl yaptığımı anlattım. 3 tane farklı çiçek kullandım ve üçünü de renklerini değiştirerek ördüm. İstediğiniz yoğunlukta veya istediğiniz sıklıkta bu çiçekleri kullanabilirsiniz. Ben nasıl yaptım? Her çiçeğin renginden 4'er tane yaptım. Kimi zaman işte alt sıralarını çoğalttım, kimi zaman daha az trabzan yaptım, daha çok trabzan yaptım, ama hep aynı şablonu kullandım. Hep aynı çiçekleri kullandım. Çok fazla çiçek arayışına geçmedim. Sizin de farklı renkler kullanarak veya çiçeği, benim gösterdiğim çiçekleri daha az trabzan yaparak, daha fazla trabzan yaparak kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Buradaki bu çiçeği zaten buradaki şal uçlarına yapıyoruz. Diğerlerinin hepsini orta göbekten dikeceğiz. Buradaki göbeklerden şalın üstüne dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız çiçeklerimizin yapımına geçelim. Önce bu çiçeğin nasıl yapıldığını görelim. Ben bu şalı yaparken bakın mesela şurada göstereyim. Bazı iplerim bu renkle başladım. Daha koyu bir pembe. Bu renk ipim yetmeyince ortasını açık, diğer geri kalan yapraklarını daha koyu pembeyle yaptım. O yüzden siz de ipiniz yetmediği zaman bu şekilde birbirine yakın tonlarla kombinleyebilirsiniz. İlk düğümümü attım ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ve çekmiş olduğum ilk zincirden tığımı geçiriyorum. Buraya bir tane yuva oluşturdum. Üç zincir çektim, ipimi doladım ve buradaki halkanın içine toplamda 23 tane trabzan yapacağım. Çekmiş olduğum zincirle birlikte toplamda 24 tane olacak. Bunu 1 diye sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben buradaki trabzan sayısını 24'e tamamlayıp geliyorum. Evet, 24 tane trabzan yaptım. Buradaki yükselmiş olduğum 3 zinciri de trabzan olarak sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 tane trabzanımı yaptıktan sonra ilk yapmış olduğum 3 tane zincirin tepesine battım ve kaydırma yaptım. 1 2 3 zincirle tekrar yükseldim ve kaydırma yaptığım trabzandan sonra 3 tane trabzan atlıyorum. 1 2 3 tane atladım. Dördüncüsünden geçirdim tığımı ve bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir, 1 2 3 tane atladım. Dördüncüsüne sık iğne.
1 2 3 dördüncüsüne yine bakın, dördüncüsü buraya denk geldi ve buradan geçirip bir tane sık iğne yaptım. Pamuklu ip kullanıyorum. Tığım 3 milimetre. Çiçekleri yaparken 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Şimdi bakın, tam dümdüz bir oval olmayacak. Bu şekilde olacak. Böyle bir çiçeğimizin ucu bu şekilde tomurcuk olacak. Şimdi ipimi doladım. İlk halkamdan geçirdim tığımı. 1 2 3 4 tane trabzan yaptım ve aynı yuvanın içine giriyorum. Bir tane sık iğne. İpimi doluyorum. Yanındaki halkadan geçirdiğim tığımı 1 2 3 4 tane trabzan, aynı halkanın içine bir tane sık iğne. Hiçbir halkayı atlamadan 2 3 4 bir tane sık iğne. Hiçbir halkayı atlamadan bütün buradaki yuvaların içine 4 trabzan, bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet, sıra sonuma kadar geldim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada kestim. Ve burada arkadan bu ipi de içeri doğru çekiyorum. Bu kadar yeterli. Zaten çiçeklerin arasında kalacak. Şimdi diğer ipime geldim. İlk düğümümü attım. Tersini çevirdim. Şimdi şuradaki araları kullanacağız. Şunları. Tersindeyim. Şöyle geçirdim tığımı. İpimi çektim. Bunu da şöyle gizliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Ve onun hemen karşısındaki şuradaki alandan tığımı geçiriyorum ve buraya sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir çektim. Bunun hemen karşısındaki yere sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir, buradaki alana sık iğne. 1 2 3 zincir, buradaki alana sık iğne. 1 2 3 zincir, buradaki alana yine 1 2 3 trabzanlarımızı artık buradaki yuvalara yapacağız. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi çiçeğimin ön yüzündeyim. İpimi doladım ve buradaki alanların tamamına sırasıyla 8 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 trabzan, aynı yuvanın içinden geçiriyorum tığımı, bir tane trabzan. Hemen yanındakine yine 1 2 3 4 5 6 7
8 trabzan, aynı yuvanın içine sık iğne. Bu şekilde bütün buradaki zincirli alanlarımızı 8 tane trabzan yapıyoruz. Bütün buradaki alanlara trabzanlarımı yaptım ve en son sık iğnemi yaptıktan sonra ilk yaptığım şuradaki sık iğneden batıyorum, kaydırma yaptım, bir zincir çekiyorum, ipimi şöyle genişlettim ve bakın şuradaki alandan tığımı geçirdim. İpimi buradan çekiyorum ve bir tane sık iğne ile çiçeğin tersine döndüm. 1 2 3 zincir çektim. Yine zincirlerimizi buradaki alanlara bağlayacağız. 1 2 3 zincir, 1 2 3, 1 2 3, ilk yaptığım zincirin de yine burasından geçirip bağlıyorum. Bir zincir çektim, döndüm. Örgümün ön yüzündeyim. Arka yüzünden trabzanları yapmayalım çünkü trabzanlarınız terste kalacaktır. O yüzden zincirleri bağlarken arkadan yapıyoruz. Trabzanlarımızı ördüğümüzde örgümüzün ön yüzünü çevirip trabzanlarımızı öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ipimi doladım. Buradaki alanlara 9 tane trabzan yapacağız bu sefer. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aynı yuvanın içine sık iğne. Tekrar ediyorum, yine buradaki halkadayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aynı yuvanın içine sık iğne. Şimdi buradaki bütün yuvalarımızı 9 tane trabzanla dolduralım. Son sıramı da yaptım. Yine buradaki ilk basamaktan tığımı geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Yine ipimi gevşettim. Şuradan geçiriyorum tığımı. Daha sonra diğer yapraktan geçirdim. İpimi buradan çekiyorum ve yine bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincirle yükseldim, döndüm. Yine aynı işlemi yapacağız. Yine buralara 4 tane zincir çekerek bağlayacağız. 1 2 3 4. Bir zincir çektim, döndüm.
Şimdi buradaki halkalarımızın içine 10 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine aynı yuvanın içine sık iğne. Yine bütün buradaki yuvalarımıza 10 tane trabzan yapalım ve bu sırayı da kapatalım. Evet, 1 2 3 sıra ördük. 4. sırada şimdi 4. sırayı nasıl geçeceğimizi göstereceğim. 4. sırada şala bağlayacağız arkadaşlar. Bunun şala nasıl ekleyeceğimizi şal videosunda anlattım. O yüzden oradan bakabilirsiniz. Zaten çiçekler en son yapılacağı için mutlaka bu videoyu izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ben bağlamadan göstereceğim. Çünkü belki farklı bir amaçlı da bu çiçeği yapabilirsiniz. Bakın böyle kat kat çok güzel bir çiçek oldu. Şimdi yine son sırasına gelelim. İpimi gevşettim. Yine şuradan aldım tığımı, bir zincir çektim, döndüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim, yine buradaki alana bağladım. 1 2 3 4 zincir, hemen yanındakine bir zincirle döndüm. Şimdi buraya yine 10 tane trabzan yapacağız ama bu sefer ikili değil, üçlü trabzan yapacağız. Bir kere doladım, halkanın içinden geçirdim, sadece bir ilmek çıkardım, bir ipimi doladım, 2 ilmek çıkardım ve üçüncüyü tekrar ediyorum. Üçlü trabzan yaparak bütün yuvalarımızı döneceğiz ve yaptığımız trabzan sayısı 10 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Aynı yuvanın içine sık iğne ile bağlıyorum. Yanına geçtim yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Aynı yuvanın içine sık iğne ile bağlıyorum. Yine buradaki bütün alanları trabzanlarla dolduralım.
Çiçeğimiz bitti. Yine buradaki yapraktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. 2 zincir kestim. Ve buradan çiçeğimiz de bu kadardı. Bu çiçek çok tatlı bir çiçek. Ve kız çocuklarınızın taçlarını da bunlarla süsleyebilirsiniz veya lastik tokalara buradan dikebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Şimdi kenarlarına yaptığım çiçek bu. Bunu şöyle kenara koyalım. Şimdi papatyaları, şuradaki papatyaları nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu papatyaları yaptığım ipim benim ince bir ipti. Şöyle göstereyim. Yine pamuklu bir ip ama diğer pamuklu iplere oranla daha ince bir ipti. O yüzden bunu 2 kat kullanıp papatya yaptım. Hem daha az papatya örmüş oldum hem de çok çabuk bitti. Şöyle 2, 4, 5 yapraklı bir tane papatya yapacağız şimdi sizinle. Bu papatyaları yaptığım, bu da aynı mantıkla ördüm arkadaşlar. Sadece ortadaki rengini değiştirmedim. Mavileri aynı renkle ördüm. Papatyaları yaparken sadece sarı ip kullandım ortası için. İlk düğümümü attım. Yine bakın buradaki papatyaları yine aynı mantıkla örmüştüm. Şimdi biz trabzanlarla yapacağız. Buradaki papatyayı trabzanlarla yaptım. Bunu sık iğne ile yaptım. Ve daha ince bir iple yaptım. Dolayısıyla buradaki papatyalarım daha küçük oldu. İster ortadaki yuvarlağını sık iğneyle de yapabilirsiniz. Trabzanla da yapabilirsiniz. Orası fark etmiyor. Şimdi ilk düğümümü attım papatya yapmak için. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlk zincirden tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Buradaki yuvanın içine toplamda 10 tane trabzan yapacağız. Buradaki ipi de gizleyerek örelim. Zincirimi de trabzan olarak saydım. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Daha sonra ilk yapmış olduğum zincirin 1, 2, 3. 3. ilmeğinden tığımı geçirip buraya bir tane kaydırma yaptım. Bu aşamada ipinizi burada koparıp renk değiştirebilirsiniz. Ben renk değiştirmeden devam ediyorum. 1, 2, 3 zincirle yükseldim. İpimi doladım. Kaydırma yapıp bağladığım, bakın aynı noktanın içinden geçirdim tığımı, bir trabzan, ipimi doladım, yine aynı noktadan geçirdim, 2 zincirimle birlikte 1, 2, 3, 4 ve 5 tane trabzan yaptım, 2 zincir çekiyorum. Trabzanlarımı yaptığım yerden tığımı geçirip kaydırma yapıyorum. Daha sonra yanındaki ilmekten geçiriyorum tığımı, kaydırma yapıyorum.
ipimi doladım. Yanındaki trabzana geldim. 1 2 3 4 5 2 zincir, aynı noktanın içinden tığımı geçirdim ve kaydırma yaptım. Daha sonra hemen yanındaki trabzanın tepesinden geçirdim tığımı, bir kaydırma daha yapıyorum. İpimi doladım. Hemen yanındaki trabzana battım. Buraya da 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 2 zincir çektim. Yine aynı yuvanın içine kaydırma yaptım. Bu şekilde yaparak bu turu kapatalım. Papatyamızı da yaptım. Son yaprağını hemen yanındaki ilmekten kaydırma yaptım. 2 zincir çektim. Kestim ipimi. Evet, papatyalarımız da bu şekilde olacak ve bunları şuradaki ortasındaki göbekten şala dikeceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde ortadaki göbekten iğneyle şala diktim. Şalın arkasını merak edenler için şöyle göstereyim. Şalımızın arkası da bu şekilde. Şimdi geriye kaldı buradaki çiçekler. Buradaki çiçeklerin hepsi aynı model. Sadece renklerini değiştirdim. Ve sanki çok farklı bir çiçekmiş gibi durdu. Şimdi bu çiçeğin yapımını da yapalım. Daha sonra buradaki yaprakları da nasıl yapacağımızı gösterelim. Ve başka bir süslememiz kalmıyor. Bir, iki, üç, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve ilk yapmış olduğum zincirden tığımı geçiriyorum. Kaydırma yaptım. 3 zincirle yükseldim ve çekmiş olduğum zincirle birlikte buradaki halkanın içine 16 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 1 2 3 üçüncü zincirinden tığımı geçirdim ve kaydırmayla bu kısmı kapattım. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir tane trabzan atladım. İkinci trabzana battım. Sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 zincir, bir tanesini atladım, diğerine sık iğne. 1 2 3 4 zincir, bir taneyi atladım, ikincisine sık iğne.
yine 4 zincir çektim, sonundayım. Yine bir tane atlıyorum, ilk yapmış olduğum yerden kaydırma yaparak burayı kilitledim. Daha sonra bir tane zincir çektim ve buradaki halkanın içine bir tane kaydırma daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, toplamda 8 tane yuva yapmış olduk. Şimdi ipimi doladım, buradaki halkanın içine giriyorum ve buraya 8 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Diğer halkanın içine sık iğne ile bağladım. İpimi doladım. Yine buradaki halkanın içine 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve hemen yanındaki halkanın içine sık iğne ile bağladım. Bu şekilde pudraları da doldurup bu sırayı kapatalım. Sıra sonuma kadar geldim. İlk yapmış olduğum şurada kaydırmam vardı. Hemen buradan tığımı geçiriyorum ve buraya bir kaydırma daha yaptım. Bir zincir çektim. Yine ipimi gevşettim. Arkadan geçirdim tığımı ve hemen yanındaki boşluktan geçiriyorum. Sık iğne ile arkaya döndüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve hemen yanındaki bir, iki, 3, 4 zincir çektim ve buraya sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Siz istediğiniz zaman renk geçişi yapabilirsiniz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Burada ilk yapmış olduğum zincirin dibinden geçirip kaydırma yapıp bir zincir çektim ve döndüm. Trabzanımızı yine önden öreceğiz arkadaşlar. İpimi doladım ve bu sefer 9 tane trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Hemen yanındaki halkaya sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen yanındakine sık iğne ile bağlıyorum. Bu şekilde bu sırayı da dönelim. Sık iğne ile bağladıktan sonra hemen burada ilk yapmış olduğum trabzanın şuradaki dibinden batıyorum. Buraya kaydırma yöntemiyle burayı da kapattım. İpimi gevşettim.
Yine buradaki yerden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 1, 2, 3, 4 zincirle çiçeğin arkasına döndüm. Ve buraları kullanarak yine zincirlerimi oradaki alanlara bağlıyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir. Bir zincirle döndüm ve burada sefer buradaki halkamın içinden bir sık iğne yaptım. Bir tane kaydırma yaptım. Ve buradaki yani şu iki çiçeğin birleşim yerinde şu noktasına gelen halkaya döndüm ve buraya 11 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen yanındaki halkaya sık iğne ile bağladım. Diğerine geçtim ve yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Hemen yanındaki zincire bağladım. Bu şekilde yine bütün bu sırayı dönelim ve sıra sonunda görüşelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şurada bir tane sık iğne yapmıştım. Buradan batıyorum tığımı ve kaydırma yaparak bu sırayı da kapatmış oldum. Bir zincir çektim. İpimi gevşettim. Ve şuradan buradaki boşluklardan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir zincirle döndüm. Ve yine 4 tane zincir çekiyorum. Bu sefer yine her zamanki yaptığımız yerlere zincirlerimizi sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Sonuna geldim. Bu sefer ne yapalım? Şurada ilk zincirimizin yükseldiği yerden tığımızı geçirelim ve buraya yapalım kaydırmamızı. Bir zincir çekelim, dönelim. Bu sırada bütün buradaki zincir yuvalarımıza tamamına 12 tane trabzan yapıyoruz. Hiçbirini atlamadan. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İpimi doladım, yanındakini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen yanındakine yine bütün zincir yuvalarına 12'şer tane trabzan yaparak bu turu kapatalım. Kaydırma yaptım ve bu çiçeğimi de bu şekilde bitirmiş oldum. Siz bu çiçekleri yaparken istediğiniz sıralarda renk değişikliğine gidebilirsiniz. Tek renkle yaptığımda bile buradaki çiçekten farklı durdu. Bu şekilde. Çiçeklerimizin yapımı bu kadardı. Bu yaprağın nasıl yapıldığını şalda anlatmıştım. Buradaki yaprağın. Oradan bakabilirsiniz. Çiçekler bu kadardı. Dediğim gibi sadece 3 tane çiçek kullandım ve farklı renklerde ördüm. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın.